Şimdi evlerimizde artık hep LED ampul kullanmaya başladık ve bu LED ampuller çok kısa ömürlü oluyor. Bu da o LED ampulün bir devresi. Fakat bu devre genellikle 50 wattlık şöyle büyük olan ampullerde kullanılıyor. Şimdi bu LED ampullerin bozulmasının en büyük sebebi yüksek akım verilmesi. Bakın LED ampulü aldığınızda içini sökmek çok basittir. Şu modülü çıkarın. Şu bakın buck konvertör, voltaj düşürücü entegre. Bu entegrenin yanında bakın iki tane direnç var. R1, R2. Bunlar akım algılama direnci. Bunlar genelde iki tane 2.4 ohmluk paralel direnç oluyor. Yani 1.2 ohm oluyor. Şimdi bu dirençleri birini söküp bakın şu birini söküp buraya 6.8 ohm luk bir direnç lehimlerseniz buradaki direnç 1.8 ohm veya 1.6 ohm oluyor. Yani direnç artıyor. Daha az akım geçiyor. Böylece ledlerin ömrü çok uzun oluyor. Bunu yaptığınız zaman ledleriniz uzun süre çalışır. Aksi halde baş edemezsiniz. Sürekli bozuluyor çünkü bunun yapılmasının sebebi led'i atıp yani led ampulü atıp size yenisini aldırmak. Tamamen kapitalist bir sistem. O yüzden bunu yapın bence. Şurası led çıkışı. Şurası da 220'nin girişi. Dediğim gibi şu modülün akım algılama bacağında iki tane direnç var. Şunlardan birini söküp buraya 6.8 ohm takarsanız bu led ampulünüz çok uzun ömürlü olur. Bakın yaptığım bir led ampulü göstereyim. Bu ampulde benim içini değiştirdiğim bir ampul. Küçücük bir modül var. Çok büyük bir ampul. 50 watt. Fakat o direnci değiştirdiğinizde bunun akım değeri düşüyor. Normalde 280-300 miliampere kadar güç çekiyor. LED'lerin ömrü çok kısa oluyor ve LED ampul bozuluyor. İşte o dirençleri yükselttiğiniz zaman bu LED ampulün ömrü en az 5 yıla kadar çıkıyor. Bunu da uzun süredir kullanıyorum. Şöyle tavana 0 yaptım. Gayet kullanışlı oldu.